Çok daha absürt, eğlenceli. Yaklaşık bir saat boyunca sorgulandık. O yüzden Moldova'ya gitmeyi düşünüyorsanız, özellikle erkekseniz bunu bir düşünün derim. Gagavuzya, Oğuz Türk'ü kökenli soydaşlarımızın ülkesi. Uzakta kalmış, zamanla unutulmuş, o küçük köyüme geri dönmüş, gelmiş gibi hissettim. 5 farklı kişi, 5 farklı ülke. Rakaboy barının ses rekorunu kırdık. Hayat bazen böyle güzel sürprizler yapıyor. Dünya üzerinde kimsenin tanımadığı o ülke. Selamlar, ben Ömer. Bu benim ilk videom. O yüzden kısaca kendimden bahsedip videoya başlayacağız. Ben inşaat mühendisiyim ama kalbim her zaman istifa edip bir gezgin olmamdan yana. Tek başıma birçok ülke, şehir gezdim. Bunları paylaşmak ve benimle aynı kafadaki insanlarla tanışmak için bu kanalı açtım. Abone olur, videoları beğenirseniz çok sevinirim. Geçen yılbaşı hiçbir plan yapmadan son dakika bilet alıp 1-2 haftalığına Moldova'ya gittim. Tek bildiğim şey Türkiye'nin kuzeyinde olan bir ülke olduğuydu. En kötü ne olabilir ki dedim ve gittim. Sonuç beklediğimden çok daha absürt, eğlenceli, unutulmaz bir seyahat oldu. Ukrayna hava sahası savaştan dolayı kapalı olduğundan uçakta Türk sayısı bayağı azdı. Uçaktan iner inmez polis beni ve diğer Türkleri aldı. Yaklaşık bir saat boyunca sorgulandık. Sanki Interpol kırmızı bültenle bizi arıyormuş gibiydi. Sonra da diyorlar dış görünüşle kimse yargılamayın. Mesela ben bunu yargılamayayım da kimi yargılayayım? Tipine bak. İnsan öldürür bu, hırsızlık yapar bu, her şeyi satar bu. Türkiye'den gelenlere karşı özel bir hayranlıkları var. O yüzden Moldova'ya gitmeyi düşünüyorsanız, özellikle erkekseniz bunu bir düşünün derim. Hocam önemli. Yani pasaportu görünce aha uluslararası kaçak moduna giriyorlar. Diğer ülkelerin pasaportundaki damgalarını tek tek gösterdim. Banka hesabımda hala 3 kuruş paramın olduğunu kanıtladım. Drone'um vardı yanımda. Drone'umun içindeki tüm fotoğraflara baktık. Ajan ya da göçmen olmadığımı uzun süreler boyunca anlattım. Sonunda polisin biri bana inandı ve diğerlerini de ikna etti. Ben ülkeye giriş yaptım ama aynı uçakta olduğum 6 diğer Türk sınır dışı edildi. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Havalimanından otobüse binerek şehir merkezine, oradan da hostelime yerleşip kendimi hemen -15 dereceye dışarı attım. Para birimleri olan Moldovan leyi bozdurdum. Moldova'yı Avrupa ile kıyaslarsan ucuz ama öyle her şey bedava değil. Özellikle şarap çok ucuz. Eğer karaciğerinizi test etmek istiyorsanız birebir. Türkiye'de bir günde ne kadar harcıyorsan Moldova'da da aşağı yukarı o kadar harcarsın. İşte sokaklarında yürüyerek merkeze ulaştım. Ne bekleyeceğimi bilmiyordum. Ama oğlum, burası masalsı bir metropolmüş demedim. Zaten şehrin öyle de bir havası yok. Şehirde bir tarafta modern kafeler, avokadolu tost yiyen gençler, iki sokak ileride nükleer saldırı yese de yıkılmayacak Sovyet binaları var. Severiz. Bu kontrast bayağı hoşuma gitti. En azından her yeri Disneyland'e benzeyen sahte Avrupa şehirlerinden değil. İnsanların günlük yaşantısını net bir şekilde görebiliyorsun. Birkaç gün kafama göre takıldım. Sonra yeter buralar, biraz da Bozkır göreyim dedim ve Gagavuzya'ya gittim. Gagavuzya, Oğuz Türk'ü kökenli soydaşlarımızın ülkesi. Ana dillerinden biri Türkçe. Türkçe konuşarak rahatlıkla gezebilirsin burayı zaten. Çok da turistik bir yer değil. Küçük bir yer. Gagavuzya'nın sıkı kuralları var yalnız. Az kalsın hapse giriyordum. Türkiye'den gelen bir gezgin olmamın avantajını kullanarak başıma bir iş gelmedi çok şükür. Buraya gelirseniz kurallara dikkat edin yeter. Gayet güvenli bir ülke. Gagavuzya'dayken Viktor diye biriyle tanıştım. Gagavuz, Hristiyan Türklerinden kendisi. Türkçe konuştuğumu duyunca yanıma geldi. O bozuk ama biraz samimi bir Türkçe ile "Kardeşim ne haber ya?" dedi. Ya da demeye çalıştı. Türkiye'den geldiğimi duyan bazı yerel halk benimle fotoğraf çekildi. Hayatımda ilk defa ünlü gibi hissettim. Ayrıca Atatürk'e çok büyük saygı ve sevgi var burada. Uzakta kalmış, zamanla unutulmuş, o küçük köyüme geri dönmüş, gelmiş gibi hissettim. Sonra Kişinev'e döndüm. Hostelimde mükemmel insanlarla tanıştım. İşte gezim tam bu noktada çok değişti. Michel, Sofia, Emmanuel, Johan, Ian. 5 farklı kişi, 5 farklı ülke. İlk 2 dakikada klasik hostel muhabbeti yaptık. Nerelisin, kaç gün kalacaksın? 3. dakikada aynı masada bir şeyler yedik içtik. 5. dakikada beraber seyahat planı yapmaya başladık. Sofia ile bir gece bara gitmeye karar verdik. Gecenin ilerleyen vakitlerinde muazzam bir karar verdik. Barın ses rekorunu kıracağız. Neden? Bilmiyoruz. O an çok mantıklı geliyordu. Ciğerimizi sökercesine bağırdık. Ve Rakaboy barının ses rekorunu kırdık. Ses rekoru kırılınca barın sahibi o an orada olan herkese tekila şat ısmarladı. Ses tellerimiz o gece orada kaldı ama değdi. Yılbaşı geldiğinde bu insanlar artık alem gibiydi. Soğukta -15 derecelerde
Sokaklarda tepinerek yeni yılı karşıladık. Birkaç gün önce adını bile bilmediğim insanlarla bilmediğim bir ülkede yeni yılı kutladım. Hayat bazen böyle güzel sürprizler yapıyor. Bu insanlarla Prednostrovya, Bender'e gittik. Kaleyi gezdik. Ardından Prednostrovya'nın başkenti Tiraspol'a gittik. Adını daha önce duymadığım, sizin de duyduğunuzu düşünmediğim o ülke. Prednostrovya. Moldova'nın içinde ama bağımsızlığını ilan etmiş, dünya üzerinde kimsenin tanımadığı o ülke. Ülkenin kendi bayrağı var, kendi yönetimi var, kendi parası var. Paraları plastik gibi, taş gibi, Transnistrian ruble diyorlar. Dünyada Prednostrovya diye biliniyor ama kendilerine Transnistrian diyorlar, söyleyemiyorum bile. Adamlar hala 1980'lerin Sovyet rüyasında yaşıyor. Başkent Tiraspol'a girdiğimiz andaki hissim çok netti. Dedim ki kendime, burada kurallar farklı, sıkıntıya düşersek buralarda harcanırız. Sağımda Lenin heykeli, solumda KGB binası, karşımda Rus askerleri. Fotoğraf çekerken tamam, burada tarihi insanların DNA'sına kazınmış dedim. Ülkenin yaş ortalaması da çok tuhaf. Sokakta genç insanlar görmüyorsunuz. Ya çok yaşlılar ya da çocuklar. Gençler ülkede iş imkanı olmadığı için başka ülkelere gitmişler. Moldova'ya giderken hiçbir beklentim yoktu. Birkaç bina gezerim, birkaç şişe şarap deviririm, dönerim diyordum. Hayat yine plan yapmanın ne kadar boş olduğunu bir kez daha gösterdi bana. Tek başıma çıktığım bu yolda hiç tanımadığım insanlarla unutulmaz anılar biriktirdim. İyi ki gitmişim, iyi ki o polis sorgusunda sıra dışı edilmemişim. Michel, Sofia, Emmanuel. Umarım dünyanın yine bir yerinde bir şekilde yollarımız kesişir. Umarım yine denk geliriz. Moldova'ya gelirseniz ne beklemeniz gerekiyor hala bilmiyorum. Ama bu ülkede her ne beklerseniz bekleyin, umduğunuzdan daha güzel, daha dolu anılar biriktireceksiniz. Benim Moldova maceram böyleydi.